Kimden? Bu Kalaşnikov'tan iyi silah yok mu? Polis. Ha Midinem. Midinem abi hepiniz polissiniz. Sakallardan belli zaten. Niye bu silahı kullanıyorsunuz abi burada sürekli? Daha iyi silah yok mu bundan? Taliban'ın askeri üssü olan Penşir Vadisi'nden merhaba. Şimdi Taliban bize bir araba durduruyor. Biz de yolculuğa başlıyoruz. Oradaki sarıklı adam genel olarak bize full yardımcı oldu. Yukarıda bir ev vardı. Oraya gidemedik. Orası yaklaşık 1.200.000 dolar. Price. I don't know what gift. Maybe 200 dolar. Oh, Just 200 dolar I pay money. fine. 200. 200. Kameramızın fiyatını sordu. Bu Penşir Vadisi öyle bir yer ki bahçelerin içinde savaşlardan kalmış tanklar, araba parçaları, birçok şey var. Şimdi bekliyoruz. Bu gördüğünüz adam biraz yetkili bir insan Taliban'ın içinde. Her türlü şey için bize yardımcı oldu. Yani turistin imajına çok önem veriyorlar. Orada kalmıştık 2 gün boyunca çadırda. İnsanlar çok meraklıydı. En az bir 30-40 kişi gelip etrafımızda bekledi. Şimdi böyle bir arabaya otostop çektik. Görüyorsunuz arka koltukta oturuyoruz. Kimin arabası diye sorarsanız tabii ki de Taliban'ın arabası. Anlaşmak çok zor oldu ama anlaştık. Araba da ne titriyor. Böyle işte bazen buraya makinalı tüfek bağlıyorlar. Arkaya da bizim gibi 4-5-6 kişi oturuyorlar. Ondan sonra nereye gidiyorlar dersiniz? Savaşa. Bak mesela burada yine abilerim var. Bunlar da geliyorlar. Adamlar çektik, başımıza iş alacağız. Adam içeriden bağırıyor diyor, niye çekiyor? Valla, why do you do the camera like this? They know that you film them. Ya Zolmonas. Ben Türkiye ha. Oh, सही सही maşallah. इन्होंने मार्केट बाजार में सुना Manuş kayışım. Abi ya 2 kilometrede bir kontrol ediyor. Bak bir o bakıyor bir bu bakıyor kağıda. Şu marazenk vurmuş kilnist. Evet, Japanese. Saya agak salonum, çiz savaşım. Ha, böyle. Şey Çiz doğran ha. Yazı sefayiş, Doğru. yazı sefayiş kalan. मोतार ना दो रे piyade ha. Pasport. Varak. İcazanoma. İcazetname. Ne icazanoma? Allah'ım bir kontrol ettiniz kağıdı 10 kere mi kontrol edersiniz be abi? Müşkil. Ha Midinem. Midinem abi hepiniz polissiniz. Sakallardan belli zaten. Abi elemanları görüyor musunuz? Bir kişi kontrol ettiği kağıdı tekrar 10 kişi kontrol ediyor. Adam kafayı yediriyor. Tuturi. Tabiatı beraber İngilizce yok dori. Tatıyor kapızan. Ne istihbarat? Türkiye, Arabi. Fakat Tacik. या प्रॉब्लम Az Tacikistan. आया पंशेरा Şimdi sizlere Afganistan'daki temel problemi ve Taliban'ın temel sorununu anlatıyorum. Adamı görüyor musunuz? Adam gayet sakin ve iyi bir insan. Hal ve hareketlerinden nasıl birisi olduğunu zaten anlayabilirsiniz. Adam normal bir şekilde yanımıza geliyor. Neyse adam yanımıza geldikten sonra Taliban'ın tavrını görüyorsunuz. Penşir Vadisi'nin insanları Taciklerden oluşmakta ve Tacikçe konuşuyorlar. Aslında orada bu adam yabancı değil, bu elemanlar yabancı. Ama kendileri gücü eline aldığı için yerel insanları daima eziyorlar. Bu karşımda gördüğünüz 2 tane Taliban elemanı var ya, Afganistan'ın Kandahar ve Helman şehrinden geliyor. Bunlar sadece Peştuca konuşuyorlar ve biraz da Farsça. Talibanlar da Farsça konuşanlar nadir denk geliyor. Çünkü Talibanlar Peştunlardan oluşmakta. Ama ülkenin 2 tane ana dili var. Başta gelen ana dillerden ilki Farsça. Devlet kurumunda çalışanın aslında Farsça bilmesi gerekiyor kesinlikle. Çünkü çoğu yerde her zaman Farsça geçiyor. Ama devlet görevlileri, yani şu gördüğünüz elemanlar, bizi sorgulayan devlet görevinde çalışan elemanlar Farsça bilmiyorlar. Ve sen yerel bir insansın Afganistan'da. Bir devlet görevlisi sana geliyor, bir şey soruyor ama dil olarak problem yaşıyorsunuz. Maalesef Afganistan'da bu denli büyük bir problem var. Aynı zamanda bazı Taliban yetkilileri ellerine verilen görevleri suistimal ediyorlar. İnsanları aşağılayarak, insanlarla dalga geçerek vesaire farklı şeyler yaparak. Gerçekten bu çok üzücü bir durum. ...15 dakikanın sonunda kağıdımızı geri aldık. Kağıdımızın kopyasını çıkarttı geldi. Adamları görüyorsunuz değil mi? Abi ilk önce kontrol ediyor. Bundan önce kaç kişi bizim şeyimizi kontrol etti. Zaten bizi
Gördünüz otostopla Taliban bindirmeye çalıştı. Çok yetkili adam. Adamların birbiriyle iletişimi sıfır. Bir de dil de bilmiyorlar abi. Bazıları yine hadi Farsça adam 3-5 biliyordu da İngilizce abi hiçbir dil bilmiyor. Adam bazıları var ya sadece Peştuca biliyor. O da tabii ki çok sıkıntı oluyor abi. Sen ne diyorsun biz anlamıyoruz. Sen konuşuyorsun. İyi ben Türkçe konuşayım hacı sen anlayacaksın mı? Anlamıyorsun. Bazen inanılmaz sıkıntı oluyor. Bazıları zaten hiç konuşmuyor. Bu Penşir Vadisi'nin insanları Tacik, tamam mı? Burada yaşayan lokal insanlar Tacik. Ama Amerika yendikten sonra Taliban bir yıl burada savaşıp burayı ele geçirdi, tamam mı? Burası çok önemli onlar için. Esselamu Aleyküm Agaçı. Jabal Saraj fakat Kuca. Jabal Saraj. Koca Amiri. Jabal Saraj. Ne kuca meri? Jabal Saraj. Oh. Kurtulmaya çalışıyoruz abi. Burada adam psikolojisini bozuyorlar. Vallahi var ya. Soru üstüne soru, soru üstüne soru, sorgu üstüne sorgu. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. How are you? What do you want? He? Alman, Turkey. Türkiye. Turkey, Alman. Alman, Germany. Germany. Tayland. Ha? Tayland. Germany. Adam diyor Alman diyor, bu diyor Tayland diyor. Adamların kapasitesi bu kadar. Abi bunlar da bak yetkili, bunlar da şeyler, tamam mı? Adamlar fuzuli konuşmak için bile bizi şey yapıyorlar ya, fuzuli var ya. Tipimiz onların hoşuna gitmeseydi şey yapacaktı. Ver ben pasaport, ver ben kağıt, bekle şurada bir saat. Sıkıntı yok yani, bunlar şikayet değil ya. Buradan çıktık mı gerçekten her şey 10 numara. Zaten ben Türkçe bilen bölgeye doğru gidiyorum. Orada hepsi Türkçe tanışıyor, çoğu insanlar Türkçe biliyorlar. O yüzden daha fazla pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Biraz daha oraların misafirperverliği harika. Gidince inşallah hep beraber göreceğiz. Sonunda şehre gelmeyi başardık. Good, garage is normal and говорит. Хорошо. Yeah, Ramos, good. Are you okay? Yes. Bunlar kuş. Şimdi ilk işimiz yemek yemeye gitmek olacak. Şükürler olsun. Netice durumlardan kurtulduk oradan. Artık her şey sakin, relax olur ya. Buradan sonra çünkü o taraf biraz sıkıntılı dediğim gibi. Lan bu adam, lan yine mi Taliban geldi? İcazetname dar aga. Na. İcazet işte. Ha, duruz. La, bu adam var ya, hayli kube. Normal and говорит. Ha. My brother. Lan oğlum Kalaşnikov'la yine adam gelmiş ya. Ben de diyorum yine bir sıkıntı yok meğersem yine... Ama gördünüz kağıt istemedi bu sefer, pasaport istemedi. İşte bu gördüğünüz Jabal Saraj köyü yaklaşık o Penşir Vadisi'nden 40 kilometre uzaklıktaydı. Biz şimdi yiyecek bir şeyler arıyoruz. Bakalım bulabileceğiz mi? Ondan ne şey? Selamünaleyküm. Aleyküm hayır. İyiyim de niye böyle geliyorsun tutuyorsun yani? Kubi? Ben İngilizce ne yapalım kaya geldi ya? Where are you from? Farsi geldi bugün. Ne Farsi ne istiyor dadaş? Farsi mi yapalım? Neyi? Ben akşam mı izledin? ne? Farsi ya. Ay kucağım hadi. Bukhari. Hi, Yes. my name is Zayla. Okay. your name? Seyfi. Okay. Ben kucağım hadi. Okay, what happened abi? What do you live? It's Turistik gerdişke. Gardeshgar. Okay baba hudafız. Buru Xudo hafiz buru. Lan manyak mı ne oğlum bunlar ya? Allah'ım Allah psikolojiyi bozmuş lan arkadaş. Niye öyle koşuyorsun geliyorsun tutuyorsun manyak ya? Gördünüz değil mi olanı? O çocuk koştu kolumdan benim böyle bir çekti beni bir sağa bir çevirdi. Lan diyorum benden ne oldu böyle? Ya merak ediyorlar tamam turist abi öyle de olur mu ya? Ulaş selamünaleyküm kabili dari. Kabili ya. Dari ha? Salam. Bu kardeşimiz sağ olsun bize yardımcı oluyor. Böyle bir pilav yiyeceğiz karnımız aç. Arkadaşlar selamünaleyküm kocam. Kabili dari. Ha? Dur nefer. Böyle bir restoranta geldik işte. Afganistan'da böyle... Dada çay dari, kahve dari, çay. Siyah mı yapıyor? Ne? Adamlar çayı böyle masaya koyuyorlar abi. Restoranta geldik görüyorsunuz adamlar çayı masaya koymuşlar. Abi dur kabili.
Sen var ya çok akıllı bir çocuksun ha. Yeni nesil bu ülkeyi kurtaracak abi. Çocuk dedi ki eleman Farsça bilmiyor tamam mı? Abi dedi telefondan yazı versene ya dedi. İşte yeni nesil bu kurtarırsa bu Afganistan'ı kurtarır abi. Zor olsa da siparişimizi verdik. Adamla görüyorsunuz. Çaylar direkt termosa doldurmuş. Çaylar hazır abi. Bunların hepsi beleş ha. Gel iç. Böyle Afgan abilerim var. YK. Yeşil çay içiyorlar genel olarak. Siyah çay da var. Yani siyaha siyah diyorlar. Yeşile yeşil şey diyorlar. Yok sarı diyorlar buna. Güzel lezzetli çayları. Çayımızı bir içelim. İşte yemeğimiz böyle geldi. Ben kabuli pilav söyledim. İçinde et var. 80 TL. Bizim arkadaş da 10-12 falan şiş kebap söyledi. Et söyledi. Yani bu bildiğiniz et, şiş et. Bunların hepsi de yanında geliyor. Böyle bize bir afiyet olsun. Bir karnımızı doyuralım şu şehirde. İyi, güzel yolculuğumuz devam ediyor. Artık güzel yere geldik. Yani bundan sonra da çok harika olacağına inanıyorum. Çünkü kendi dilimizde danışan insanları bulduk mu, bir de kafası çalışan insanları bulduk mu abi sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yolculuğumuz başlayacak inşallah. İlk önce yemeğimizi yiyelim. Büyüklerin bir sözü vardır. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar diye. Lan abi bazen işte bu kardeşim falan bizi getirdi ya lan bir de üstünü başında gördünüz abi. Yani bir şey almamazsak olmaz. Ya para istiyor lan kardeşim. Ben de şimdi çok para verme taraftar değilim. Ben hiç sevmiyorum para vermeyi. Abi yemek ye. Para verdin mi belki gidip nereye alacaksın, nereye harcayacaksın bilemezsin. Tamam belki ailesini götürüp verecek ama bilemiyorsun. Onlara da bir şey pilav söyledim. Yiyorlar afiyetle, güzel afiyet olsun abi. Yani gönlümüz hoş olsun. Onların da bizim de ben çok üzülüyorum böyle çocuklara. Bak bu şeyde de birçok vardı. O Penşir Vadisi'nin orada. Hele var ya bazı çocuklar çok kötü vaziyetteydi. Zaten bir önceki falan videolarımı izlediğinizde durumlardan haberdar olursunuz. Bu çocuklara yardım geliyormuş yabancı ülkelerden ama nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. Abi acıyor insan yani. Yemeğimizi yedik. Oradan bir otostop derken İngilizce bilen bir tane abim bizi aldı. Yola koyulduk. 20 kilometre geldik. Yola bir bakın Allah'ını severseniz karın içine geldik. Dağlara geldik. Burası Baglan'a doğru yani Mezar Şerif. Artık yukarı kuzey tarafa doğru gidiyoruz biz. Güney taraf yaklaşık şu anda 35-40 derece Afganistan'ın. Yukarı taraf kar var abi görüyorsunuz. Yol hakkında hiç bahsetmeye gerek yok. Yaklaşık 2 saatte 20 kilometre geldik. Bir gün kalalım mı burada? We one night stay here. Adamlar bizi davet ediyor da oraya gidelim dedi Alman arkadaşım. Biz şimdi buradan gideceğiz. Böyle bu yolu dolanıp o tırları görüyor musunuz? Böyle yukarı taraftan tekrar devam edeceğiz. Dağları aşıp ondan sonra şeye gideceğiz. İnşallah. İlk şehir Saray Şemali'ye ulaşmaya çalışıyoruz. 6 kilometre kaldı. Ondan sonra Baglan, Kunduz'a doğru böyle. Dayım da namaz kılmaya gidiyor. Allah'a çok şükür namazlarını hiç eksik etmiyorlar. Abim düşeceksin abim. O gördüğünüz sular dağlardan, eriyen karlardan geliyor. Aşağı doğru akıyor. İşte biz böyle bir arabaya otostop çektik. Böyle de bir abim var sağ olsun. O gördüğünüz bizim şoförümüz. Şimdi gidiyoruz. Bu abim Pakistan'da yaşıyormuş Peşaver'de. Plaka yok zaten görüyorsunuz. Herhalde bu da Çin arabası. Geleceğimiz yere geldik Saray Şemali diye. Bir mola verdik burada. Böyle bir yer. Şuna bir bak ya. Tünel yapmışlar. Alman yapımıymış. Bizim çocuk da Alman zaten. Abi çok tehlikeli bir yol ya. Burada geçen 2 yıl önce falan tünelin içinde benzinli araç patlamış. Çok kişi ölmüş. Bu yolda o kadar çok insan ölmüş ki. Bak bu tünel, bu gördüğünüz tünel. Afganistan'ın kuzeyine gitmeye çalışıyoruz işte bu yollardan. Yolları hala yapmaya çalışıyorlar ama tabii bu çok uzun bir süre alır dostlarım. 4-5-6 yıl. Bu yollar kolay olacak yollar değil yani. Dağların arasında yollar. Adamda akıl var abi. Kafa çalışıyor. Soğuk da ha.
Camimiz var. Selamünaleyküm. Hobe. İyi lan adamlar bir şey getirmişler bak. Bunlara bir selamünaleyküm deyince bunlar da bir selamünaleyküm diyorsun ya, hepsini bir anda söylüyorlar. Selamünaleyküm, cigayr, bügayresti, yani nasılsın, iyi misin, Allah'a şükür iyisin inşallah falan gibisinden biz söyleyemiyoruz tabi. Adam çünkü biraz öğrenmen lazım. Adamlar hepsini bir anda söylüyor. Nasılsın, iyi misin, Allah'a şükür iyisin herhalde, haberler nasıl falan, böyle bir şey. Dağların arasından geldik ha, vallahi helal olsun. Abim yatıyor böyle. Abim selamünaleyküm. Kome. Lan ne kadar çok enerji içeceği içiyorlar bunlar ya. Enerji içeceğinden başka bir şey satmıyorlar ha. Hı? Ha lan telefon zenk mi vurdun abi? Ben de diyorum niye konuşmuyorsun dayı sen? İngilizce beledi. Neyi? Tuzlu kabak çekirdeği işte. Vallahi var ya, enerji içeceğinden başka bir şey pek içmiyorlar. Abi enerji vereceğini mi sanıyorlar, anlamıyorum ki. Bir şunu görüyorsunuz, şu Paradise diye. Bir de var ya, bütün hep enerji içeceklerini görüyorsunuz. Teşekkür ederim. O da afs. Uzun bir yolculuktan sonra nereye geldik? Vallahi ben de bilmiyorum ama direkt geldik, bir baktım abi, bir adamları bulduk. Ne Taliban'ın ofisindeyiz. Sağ olsun bu abilerim var, Türkçe biliyorlar. Abi bir şey söylüyor musunuz? Türkiye'ye selam söyleyin. Bu abim, bunlar Taliban. Bu hepsi burada da aynı 20-30 kişi oturuyorduk. Şimdi bunların arasında bir şey merak ettim. Sordum, dedim nasıl rütbe alıyorsunuz abi dedim. Şimdi bu buna saygı duyuyor, bu buna saygı duyuyor da 2-3 yıl mesela 3 yıl bir çalışıyorsun, ondan sonra bir rütbe atlıyor musun? Böyle sağ olsunlar, bizi misafir edecekler. Şurada kalacağız abi. Baktık olacak yer yoktu. İşte buraya geldik. İyi adamlar. Adamlar Türkçe konuşuyor. Sohbet muhabbet böyle. Ama ben konuşuyorum, bu abim de Farsça çeviriyor. Hepsini takır takır hızlıca çeviriyor. Anlayabiliyor musun abi benimkini? He? Benim konuşmam hemen anlayabiliyor musun hızlıca? Ben ne biliyorum. Sen çok iyi Türkçe biliyorsun abi, nasıl oldu? Biz 5 tane burada iş yaptım. Vallahi ben bazı Afganlar var abi, 8 yıl 10 yıl çalışmış, hiç bilmiyor Türkçe. Bilmiyor. Abi ben çok şaşırıyorum o adama ya. Bunlar yaşlıdır o yüzden. Yo vallahi gençler abi. Hani bana bazı adamlar var sıkıntılıdır mesela. Hiçbir şey bilmiyor. Ben 5 aydır burada vazife yapıyorum. Şimdi peşinde biliyorum. 5 ayda öğrendim. 5 ayda öğrendim. Türkiye'de geldim. 8 ayda Türkçeyi öğrendim. Kürtçeyi de biraz biliyorum. Yani çanı başı, tırmata çanı. Bazı şeyleri biliyorum yani. Helal olsun. Hiç kimse o küfür edemez bana. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Şimdiye kadar bizim memlekete gelmemiş bu sizin TRT'ci. Hiç gelmemiş. Adam Ne öğrenme kadar- yeteneği yüksek abi. Sen o zaman hızlı öğreniyorsun abi. Ha vallahi. Ben vallahi 10 yılda yaşayıp da Türkçe bir tane kelime bizim bilmeyen Özbe- Afgan biliyorum. Bizim Özbekler var ya. Evet. Özbekler sizin dilinize hiç fark etmiyor yani. Aynen, hiç sıkıntı yok. Ama bizim arkadaşlarımız vardı orada, hiç bilmiyordu. Hiç bilmiyordu Türkçeyi. Kendisi Özbek'ti, hiç bilmiyordu. Allah Allah. Nasıl gittin abi sen bu Türkiye'ye kaçak? Ben kaçak olarak gittim. Nereden? İran'dan? İran'dan gittim. Korona ilk geldiğinde var ya, Evet. o zaman gittim. Sıkıntılı mıydı yollar? Vallahi yollar çok sıkıntılıydı ama biz geçtik. Nereden geçiyorsunuz abi bu? Ben şeyden geçtim, Çaldıran'dan geçtim. Van, var ya, Van, Çaldıran, ha. Van var ya, Evet. oradan geçtim. 10 kişiydik. İşte gördünüz abimizi. Bu abim böyle bir sistem halinde Türkiye'ye kaçakmış. Yani Türkçe bilen adamlar buralarda çok bu şekilde. Bir bakalım, kalacak yerimizi bir ayarlayalım. Bizim Lyon Alman arkadaşımız da orada voleybol oynuyor. Neden bunu kullanıyorsunuz? Daha iyi silah yok mu bundan? Kimden? Bu Kalashnikov'tan iyi silah yok mu? İyi silah var. Neden hep bunu kullanıyorsunuz? Bu silahdan bu. Güzel budur işte. İşte neden güzel? Ben abi onu merak ediyorum. Herkes biliyor. Kolaydır işte.
Kullanması kolaydır. Ben sorduğumda yağmurda, çamurda çalışıyor dediler. Davay. Her şeyde çalışıyor. Davay se babaran ki misal ağı ki Bizim Türkiye'de yok mu öyle böyle çalışan yağmurda, çamurda, suda? çalışıyor. Bu çalışıyor. Başka silah yok mu? Başka silah çalışmıyor. Allah Allah. Allah. Bu silahdan yağmurdan çalışıyor, sudan çalışıyor. Ama başka silah yoktur ki sudan çalışıyorsun ya yağmurdan çalışıyorsun. Bu Pakistan'da bir yer var bu Torhan Bordur'da. Yoktur, bu bir şeyde var, Rusya. Bunun kopyasını 50 dolara satıyorlar şeyde. Aslini değil ama. Asli değil. 50 dolar. O 50 dolar. dar adam kelde. Evet. Ama bunlar da bizim memlekette yani 500 dolar, 600 dolar var. Bu bizim orada 1000 dolar, 1500 dolar evet. Türkiye'de. Bizim memlekette 1000 dolar, 1500 dolar, 1600 dolar var. Bunu yakalat bizim Türkiye'de çok ceza alırsın. İçeriden ceza çıkamazsın hapisten bir daha. Böyle abi bu silah kullanmalarının sebebini de öğrendik şimdi. Sizin bura çok zor bir coğrafya abi. Burada herkes savaşamaz. Her tarafta dağ var. Her tarafta silah var. Aynen. Herkes silah var. Dem daha haber ki. Taş coğrafya diyor agar Aynen. coğrafya diyor memleket. Kavram diyor titada. Her ças harekete çevada salahi. Yok. Hello Penşir'de zaten abi helal olsun. Orada kim savaşıyorsa. Burada savaşıyor. Çok sıkıntılıdır orada. Ah lan. Yo orada şimdi sıkıntı hiç yok abi. Şimdi sıkıntı yok. Orada hiç sıkıntı yok. Oradan şimdi sıkıntı yok. Vallahi kuş uçmuyor. Güvenlik çok yüksek orada. Demek ki fiilen de penşehir hiç müşkil. Biz giremedik oraya 3 saat bir tercüman lazım dediler. Ben dedim abi ben içeri giremezsem burada uyuyacağım bir gün kapıda. Baktı dediler herhalde bu benden deli çıktı dedi. Ondan sonra tamam dedi beraber gideceğiz. Eşlik ettiler bize girdik içeriye. Tercüman olmadım giremedik oraya. Tercüman yoktu. Yok bizde. Biz ama girdim ben içeriye. Tercüman yoktu. Biz dedim ben buraya piyade geldim dedim adam şaşırdı vallahi inanmadı. Şaşırıyorlar abi inanmıyorlar. Şu abi de ilk başta bir şaşırdıydı sanki. Piyade geldik deyince. You understand? Yes. Too much people. Türk'üm abi. Eyvallah. Yes. İşte böyle bir sistem halinde birazcık onlarla sohbet etmeyi başardık. Türkçe falan biliyorlardı. Biraz durumları anlattılar. Ne denilebilir ki yani böyle bir sistem halinde. Şimdi burada kalacağız biz. Hemen şurada bir bahçe var hemen buranın içinde yakın. Burada kalıyoruz yani. Çadır kuracağım. Lyon'da hamak gibi bir şey var. Benim Alman arkadaşım. Askeri üssü 50 kişi var yakın burada. Böyle bir sistem halinde. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım size bir şeyler gösterebilmişimdir. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ne diyelim? Sürçülisan ettiysek affola. Ne haliniz varsa görün diyerekten bir bölümün daha sonuna geldik.